Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Zeynep merhaba. Evet, ben bir 10 saniye kadar kontrollerimi yaparken hemen bir tekrar merhaba diyeyim. Benim ismim İdil Türkmen Ayaydınlı, Nirengi Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün programlar koordinatörümüz Zeynep Sandıvaç'la birlikte olacağız. Sosyal hizmet uzmanı kendisi. Bize Alyans üyesi olduğumuz Alyans grubunun teknik notunun tanıtımını gerçekleştirecek. Zaten birazdan kendisinden de dinleyeceksiniz. Şu anda aynı zamanda YouTube'da da yayındayız. YouTube'da olan katılımcılarımız için bu notum. Sorularınızı program süresince yazmaya devam ederseniz son bölümde bunları biz Zeynep'e aktarıyor olacağız. Ben ve arkadaşlarım Zeynep'e aktarıyor olacağız. Evet, bu şekilde tekrar hoş geldiniz diyerek sözü sana bırakıyorum Zeynep. İyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, şimdi bugün önemli bir doküman üzerinden gideceğiz. Sektördeki kişiler için önemli bir doküman üzerinden gideceğiz. İlginize teşekkür ederiz. Ben ekrana ilerleyeceğimiz dokümanı getiriyorum izninizle. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Dokümanımız teknik bilgi notu, koronavirüs pandemisine karşı Child Protection Alliance Çocuk Koruma Birliği tarafından geliştirilen çok yeni 17 Mart'ta yayınlanmış olan bir doküman. Şimdi bu dokümanın öncesinde aramızda aslında ağırlıklı olarak çocuk koruma alanından arkadaşlarımız var. Kayıt listesinde de gördüğüm kadarıyla. Fakat biraz da sektör olarak dışarıdan arkadaşlarımız var. Her durumda bilmeyenler için ben Child Protection Alliance'la ilgili biraz bilgi vermek istiyorum kısaca. Sonrasında teknik nota dönelim. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki şöyle yaparsak eğer burada Child Protection Alliance'ın web sayfasını görüyoruz. Tekrar. Evet. Ve de bugün için duyurular arasında yani çocuk koruma minimum standartlarının el kitabının duyurusu var ekranda ve sonra da işte başka duyurular var. Bugün ekran biraz böyle sade. Şimdi şöyle yapalım. Child Protection Alliance, Çocuk Koruma Birliği olarak devam edelim. İttifakı ya da birliği olarak geçiyor. Biraz onun hakkında bilgi vereyim demiştim. Bir kere merkezi Londra'da ve Kasım 2016'da kuruldu. Küresel bir ağ, üyeleri arasında çocuk koruma alanıyla ilgili kuruluşlar var. Ağırlıklı olarak uluslararası sivil toplum kuruluşları var. Yerel STK'lar da var ülkelerden. Akademik kuruluşlar var, karar vericiler var. Özellikle bu karar vericiler hükümet düzeyinde, kamu kuruluşlarında görev alan, orada çalışan karar vericiler, üyeler arasında toplantılara da katılıyorlar. Tabii ki donörler var, çok önemli bir bölüm ve de bağımsız araştırmacılar ve uygulayıcılar var. Yaklaşık 100 kadar üyesi var şu anda Alliance'ın. Nirengi Derneği de üyeleri arasında. Ve de biz şuradan yine biraz ilerlersem eğer Nirengi Derneği olarak Child Protection Minimum Standartlar Çalışma Grubu'nun üyesiyiz. Bu standartlar kitabının hazırlanmasında 2019-2018 versiyonu 2019'da yayınlandı. Bunun hazırlanmasında aktif olarak rol aldık. Ve de kitabın standartlarının yani kitap içeriğinin hem Türkiye'de hem Güney Sudan'da test edilmesi konusunda aktif rol aldık ve bu konuda atölye çalışmaları yaptık. Katılımcılar arasında görüyorum bu atölye çalışmasında birlikte olduğumuz farklı kuruluşlardan, çocuk koruma alanından arkadaşlarımız var. Bu pek güzel. Aslında heyecan verici de.
sonuçta test ettiğimiz bir doküman canlandı karşımızda ve de bu dokümana dayalı olarak da şu anda içinde bulunduğumuz gerçekten küresel bir dert olan COVID-19'a ilişkin bir de teknik doküman yayınlandı. Yani sonuçta bu standartlar dokümanı hepimizin katkılarıyla ürün vermeye başladı. Ve bugün birlikteyiz, bu ürünün üzerinden gideceğiz. Başka ne ekleyebilirim dediğimde, evet genel olarak bir de şunu söyleyebilirim. Şu anda bu Alliance 100 kadar üyesi var dedik. UNICEF ve Plan International eş koordinatörler olarak öncülük etmekte. Dönem dönem bu eş koordinatörler değişiyor. UNICEF'e eşlik eden bir diğer uluslararası STK. Dileriz ki bir STK büyür ve bir şekilde burada büyük oyuncu olarak da Alliance'a öncülük etme rolünü alır. Dolayısıyla şu anda UNICEF ve Plan International Alliance'a öncülük ediyor ve 100 kadar STK ile de farklı çalışma gruplarında çalışmalar devam ediyor. Evet, şimdi şöyle gelebiliriz. Ben burada e-postamı da kapatayım. Şöyle gelebiliriz. Biraz büyüteyim size. Ortalayacağım. Evet. Teknik not yaklaşık 20 dile çevrildi ve Türkiye'deki, yani Türkçe olan teknik notu Alliance'ın web sayfasında görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet. Buradan da gelelim teknik nota. Anlaşıldı. Konumuz budur. Şöyle yapıyorum. Peki. Biraz pekala. Evet. Düzeldi şimdi. Şimdi teknik not gördüğünüz gibi aslında 9 sayfadan oluşuyor ve genel bir çerçeve veriyor. Biraz büyüterek ilerleyelim. Hep birlikte görelim. Dayandığı nokta çocuk koruma standartları. Yine teknik notun kendisi şu iki ana dokümana dayanıyor. Bir tanesi çocuk koruma standartları söylemiştim. Bir diğeri de burada gördüğünüz gibi bulaşıcı salgınlarda genel olarak çocukların korunması belgesi var. Bunun ağırlıklı olarak 14. ve 15. sayfaları bu teknik nota altlık ediyor. Ama genel olarak bu dokümana bakmanızı öneririm. Ve dokümanı da genel çerçevede aynen burada yazıldığı gibi Guidance Note, Protection of Children During Infectious Disease Outbreaks diye aratırsanız, hatta ben şuraya sizin için bunu yazmıştım. Onu da yapıştırırım birazdan. Dolayısıyla teknik notun dayandığı noktaları buradan görebilmeniz mümkün olacak ağırlıklı olarak. Ve bu ikinci dokümana da bakmanızı öneririm. Şuradan birazdan onu da kaynaklar kısmına, evet şurada gördüm. Sizin için yapıştırayım onu. Şöyle yapalım. Bu gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm bir doküman. Şimdi dokümanın ana konusu bir kere COVID-19 gibi salgın hastalıklar meydana geldiğinde var olan sistem tamamen değişiyor. Şu anda yaşıyoruz zaten. Ve de önemli bir konu şu andaki hazırlanan teknik not ve de benzer şekilde hazırlanan teknik notlar daha önceki bulaşıcı salgın hastalıklara dayanılarak hazırlanan notlar. Bu teknik notun hazırlanması sırasında biz de aktif olarak bulunduk ve orada bakıldığı zaman genel olarak önceki salgın hastalıklar neydi, hani eğer hatırlarsak?
bir Ebola vardı. İşte SARS var, MERS var, H1N1 domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıklar var. Dolayısıyla ağırlıklı olarak onların yarattığı etki, öğrenilen dersler, veriye dayalı olarak elimizdeki bilgiler, bunlardan yararlanılarak ve 17 Mart'ın yayın tarihine kadar COVID-19'un yarattığı etki, alınabilecek önlemler, bu konudaki bütün dünyadaki küresel meslektaşların Alliance'a iletmiş olduğu yorumlara dayanılarak şu elimizdeki 9 sayfalık teknik nota hazırlandı. Şimdi burada Alliance'ın bir mesajı var. Rengi Derneği üzerinden sizlere. Lütfen bundan sonrası içinde bu teknik notun bizim ülkemize uyarlanabilmesi için, lokalizasyonu için sizden gelebilecek her türlü geri bildirim çok değerli olacak. Onun için bu teknik notun bugünkü paylaşımından sonra, belki bir 2 hafta sonra ona birlikte de karar verebiliriz. Sizlere biz bir form gönderip bu not size nasıl geldi, uygulanabilir taraflar, değiştirilmesi gereken ve eklenmesi gereken bizim ülkemize özel, bunlarla ilgili bağlantıda olmak isteriz. Hatta bazılarınızla bir telefon görüşmesi de yapıp daha ayrıntılı bilgi almak isteriz ki biz de bunu Alliance'a raporlayabilelim ve diğer ülkelerde bizim örneğimizden yararlanabilsin. Şimdi tekrar notumuza dönüyoruz. Bu arada görüş, yorum ve önerilerinizi mesaj kısmına yazabilirsiniz. Vakit geldikçe, yeri geldikçe hani onlarla da paslaşmak mümkün olur. Yine başlangıç olarak söyleyeyim ki çok oyuncaklı bir sunum değil bu. Hareket alanımız kısıtlı, gayet kuru, çerçevesi belli, değerli bir notu paylaşacağız sizinle. Dolayısıyla bunun örneklendirilmesi, çünkü bu çalışmayı bu webinardan önce bir hafta kadar önce Güney Sudan'daki ekiple de yaptım. Orada da aynı şey gündeme geldi. Bunun örneklendirilmesini beraber yapacağız. Dolayısıyla şimdilik öncelikle bir genel çerçeveye bakalım. Şimdi diyor ki teknik not ve de özellikle bu vermiş olduğum kaynak, yani bulaşıcı salgınlarda çocukların korunması belgesi, orada şunu işaret ediyor. Öğrenilen derslere esas olarak birlikte okuyalım cümleyi diye de altını çizdim. COVID-19'un yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için uygulanan tedbirler çocukları korumayla ilgili risklere maruz bırakabilir. Şimdi kim bilir aklınıza ne gibi örnekler geliyor? Evlerde, kurum ve kuruluşlarda ve bölge karantinaları düşündüğümüzde bölgelerde uygulanan karantina ve izolasyon tedbirleri çocuklar ve aileler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Herhalde buna katılıyoruz ve eminim yüz yüze olsak pek çok örnek paylaşırdınız. Şimdi buradan doğru devam edelim. Önce dokümanımızı size şöyle bir genel olarak göstereyim. Sayfamız böyle. Sonra biraz yakınlaşalım, beraber ilerleyelim diye. Evet, doküman 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde riskler var. Çocukların korunmasına dönük ne gibi riskler var? Onlara bakacağız beraber. Zaten aşağıda görüyorsunuz sosyoekoloji modeli, bu çerçevede alacağız riskleri. İkinci bölümde de genel olarak yine biraz evvel paylaştığımız minimum standartlar kitabı var elimizde ve de bulaşıcı hastalık salgınları sırasında çocukların korunmasına ilişkin o temel belgemiz. Onun eşliğinde ne gibi program seçenekleri olabilir? Ne gibi uygulamalar olabilir? Buna bakacağız. Dolayısıyla 9 sayfada olabildiğince kısa ve net, çarpıcı bir şekilde bu dokümanı toparlamaya çalıştı Alliance. Biz de içindeydik. Buradaki çaba gerçekten yoğundu. Şimdi diyor ki koronavirüs bağlamında çocuk koruma dediğimizde bir kere yine okulların kapanması, işte hareket kısıtlamaları, karantina tedbirleri, çocukların düzenini bozduğu, sosyal desteği kesintiye uğrattığı için çocuklar için bir risk oluşturuyor. Şimdi burada verdiği sosyoekoloji modelinde çocuk merkezde
Onun üzerinde aile, okul çok temel. Onun üzerinde çocuğu kavrayan bir toplum ve onun üzerinde, hatta orada bir geçiş de var. Çocuğun bir sorunla karşılaşması halinde muhatap olacağı kurum ve kuruluşlar. Ve tabii en üstünde de sosyal değerler, sosyal normlar, kültürel değerler. Çocuk riskleri açısından bunlar önemli. Şimdi burada COVID-19 gibi izolasyon ve karantina gerektiren bir salgınla karşılaştığımızda çocuk merkezde, evet, ama bunun üzerinde şu anda sadece aile var ya da sadece kurum bakımındaysa çocuğun olduğu kurum var. Dolayısıyla oradaki geçiş, bir sonraki kurumlar arası işbirliği, işte okul, aile, işte polis, emniyet, sosyal hizmetler, çocuk esirgeme kurumu, Kızılay, değil mi? Diğer kurum ve kuruluşlar, baro, adliye, savcılık, Sağlık Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla olan bağlantılar ya çok zayıfladı ya da tamamen kopma noktasına geldi. Bunlar bir risk yaratıyor. Önemli olan buradaki kopma noktasına gelmiş ya da tamamen kopmuş olan bağlantıyı nasıl sağlarız? Çocuk koruma perspektifinde ve diğer sektörlerle işbirliği halinde. Bu COVID-19'un sosyoekolojik etkisi dediğimizde biraz evvel değindiğimiz noktaları burada özetliyor. Ben bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim. Doküman elinizde. Eğer ulaşmayan varsa memnuniyetle e-posta ile göndeririz. Dolayısıyla buradan biraz geçebiliriz diye düşünüyorum. Vaktimizi de korumak açısından. Evet, şimdi çocuk koruma riskleri var. Çocuk koruma risklerini 6 başlık halinde özetledi teknik not. Buraya şöyle yine size biraz küçülteyim. Burada ilk 3 tanesini görüyoruz. Sonra devam edeceğiz tekrar. Birazcık büyütüyorum. 6 başlık neler dediğimiz zaman, bir kere fiziksel ve duygusal kötü muamele, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ruh sağlığı ve psikososyal sorunlar, çocuk işçiliği önemli bir konu, refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş olan çocuklar ve sosyal dışlanma. Buradaki ana başlıklar, yani çocuk koruma riskleri açısından bu 6 ana başlık altında veriyor teknik not. Ve de verirken de özel olarak risklerin nedenleri ve ortaya çıkmasına neden olabilecek riskler diyor. Tedbirler konusuna çok burada girilemedi. Yani eğer şöyle bir şey oldu, eğer bunlar yapılmazsa tedbir olmuş olabilir gibi. Aslında bu kadar düz mantık değil tabii. Ancak dolayısıyla biz bu iki tabloyu aslında riskler, yani risklerin, şu okta bir sıkıntı yok değil mi? Risklerin nedenleri, evet, risklerin nedenleri çok net. Ancak bu bölümü lütfen siz aslında ortaya çıkmasına neden olabilecek riskler gibi görebilin. Burada çok fazla tedbire girilemediğini söylemek durumundayım. Şimdi çocuk koruma risklerinden fiziksel ve duygusal kötü muamele, eminim çalıştığınız bağlamda bunları örneklendirmek için sizde pek çok bilgi, gözlem vardır. Ben genel olarak yine teknik notu oluştururken diğer salgınlarda öğrenilen derslerde paylaşılan, grupta paylaşılan, küreselde paylaşılan konulara bakıldığında çok fazla toksik dezenfektan ve alkol mevcudiyetinin kötüye kullanımına bağlı olarak çocukların risk aldığı, risk yaşadığı vakalar paylaşıldı. Dolayısıyla zehirlenme ve başka şekillerde yaralanma söz konusu olabiliyor. Bunu bir dikkate almak gerekiyor. Hem kurum bakımında hem de evlerde bununla ilgili durum nedir? Bizde durum nedir?
Yine kurum bakımı veren, bakım verenlerin bu konuda dikkatinin çekilmesi ve evlerde de ebeveynlerin ya da evde bakım verenlerin dikkatinin çekilmesi önemli bir konu olarak gündeme geldi. Burada fiziksel ve duygusal kötü muamele dediğimizde bir anlamda belki de istemeden zarar verme, hani ihmale giden bir süreç var ama bu ihmalin de çok kötü sonuçları olabilir. Buna da bir dikkat çekmekte fayda var. Bunlar için de sizin dikkatinizi çeken varsa özellikle lütfen mesaj kısmına yazınız. Ben aşağıya doğru şöyle devam ediyorum. Belki hepsinden bir ya da iki örnek vererek hani devam etmek gibi bir zamanımız olabilecek çünkü. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet açısından da özellikle kız çocuklarının üzerine ciddi bir baskı geldiği mesajı vardı. Sanıyorum bu bizim ülkemizde de geçerlidir. Aile üyelerine bakmak, ev işlerine yardım etmek, ev içi sorumlulukları üstlenmek, burada kız çocuklarının ve kadınların rolünün, yükünün çok arttığı gözlenmekte. Ülkemiz açısından bakarsak eğer eğitim sektörüyle de bağlantılı olarak bazı online eğitim programları var, evet. Ancak acaba kız çocukları bu online eğitim programlarından erkek çocukları kadar yararlanabiliyorlar mı? Bu yükleri nedeniyle acaba kız çocukları daha çok ev işleriyle uğraşmak durumunda kalabiliyorlar mı? Ben özellikle işte Şanlıurfa'daki, Gaziantep'teki meslektaşlarımla haberleşiyorum. Bu EBA üzerinden, devlet okullarının sağladığı programlar üzerinden. Özellikle de iyi bir öğretmen söz konusuysa, evet linki var, bu dokümanı paylaşacağız sizinle. Bir şekilde öğrencileri takip ediyor evlerinde. Ama bu tamamen öğretmene bağlı, öğretmenin inisiyatifine bağlı gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla özellikle bu sosyoekonomik açıdan eğitimin önceliklendirilmediği ailelerde bu konu çok belirgin olarak ortaya çıkacaktır ve karşımızda duruyordur. Diğer başlıkları da tabii ki dikkatinize sunarak alt bölüme geçiyorum. Şimdi burada ruh sağlığı ve psikososyal sorunlar. Şimdi ruh sağlığı ve psikososyal sorunlar dediğimizde hem çocuklar için hem de tabii ki bu veliler, bakım verenler, toplumun geneli için geçerli olan bir şey. Kaygı düzeyi, stres düzeyi yükselmiş bir yetişkin bunu filtre kullanmadan hemen aynı ortamdaki çocuklara, diğer aile üyelerine geçirmesi çok doğal, beklenen bir şey. Doğal değil belki ama beklenen bir şey. Dolayısıyla bununla ilgili duruma bir bakmak lazım. Evlerde çocuklar ya da bakım kurumlarında çocuklar bu açıdan nasıl etkileniyorlar? Hem kendilerinden doğru hem de bakım verenlerin transfer ettiği işte kızgınlık, kaygı, endişeden doğru. Bununla ilgili biz bir webinar yaptık bir gün önce, somatik deneyimleme diye ve burada çocuklarla neler yapılabilir, bedeni kullanarak bedenden bu kaygının havalandırılması için neler yapılabilir hem yetişkinler hem çocuklar için. Orada Sevde Barış Şahbudak arkadaşımız, İngiltere'de çalışıyor kendisi bu alanda. Ciddi güzel paylaşımlarda bulundu ve etkileri de bayağı kuvvetlice geldi bize, olumlu. YouTube kanalımızdan bunu görebilmeniz mümkün. Bu notu da düşmüş olayım ve aşağıya doğru devam ediyorum. Şimdi hemen öne alıyorum. Evet, çocuk işçiliği. Şimdi çocuk işçiliği gerçekten çok önemli. Burada durum nedir? Buna hep beraber bir bakmamız gerekiyor. Her ne kadar izolasyon nedeniyle, işte evde kalın mesajları nedeniyle, hani dışarı çıkılmıyor diye düşünsek de burada çocukların okula gitmemesinden kaynaklanan bir güç ortada, var olan bir güç. Yine bu nereye evrilmiş durumda? Hangi çerçevede, hangi mecrada bu değerlendiriliyor? Buna bir bakmak lazım. Yani çocuk işçiliği artmış da olabilir.
Ve bununla ilgili de bu sefer de COVID-19'un yaratmış olduğu bir olumsuz çerçevede çocuklar çalışıyor olacaklar. Her şeye rağmen burada bir parantez açmakta fayda var. COVID-19'un etki alanı açısından çocuklar hastalıkla daha az muhatap olabiliyor, daha az deneyimleyebiliyor. Geçirseler bile daha hafif geçirebiliyorlar gibi genel bir bilgi var. Ancak tıp doktorlarıyla, çocuk doktorlarıyla, üniversitedeki hocalarla yaptığımız konuşmalarda bunun genel bir bilgi olduğu, araştırılması gerektiği yönünde de bir çekinceleri var. Dolayısıyla çocuk işçiliği açısından bu kadar virüsün kol gezdiği, görünmez olduğu ortamlara hani çocukların bulunuyor olması da ayrıca bir sakıncalı diyelim. Bir diğer risk bir kere refakatsiz çocuklar, ailelerinden ayrı düşmüş olan çocuklar. Dolayısıyla bir şekilde bu ebeveynleri tarafından özellikle başlangıçta ülkemizde çok yaygın bir şekilde özellikle İstanbul çok ağırlıklı olarak COVID-19'un yaşandığı bir şehir. İşte İzmir bunu takip ediyor. Dolayısıyla aileler çocukları daha göreceli olarak işte hareket serbestliğinin de o zaman şu an bu kadar kısıtlanmamış olduğu dönemde diğer akrabalarının yanına göndermek gibi bir eğilimde olabiliyorlar. Bu COVID-19 için böyle. Fakat biz bunu çok net bir şekilde deprem bölgelerinde görüyoruz. Ülkemiz için geçerli olan bir ebeveyn tavrı, deprem bölgesindeki çocuğunu hemen ilk fırsatta ne yapıp edip bir kere o bölgeden uzaklaştırma eğilimi var. Ama bu çocuk koruma açısından, çocukla beraber bu deneyimi yaşamış, ailesiyle birlikte olmasının önemi açısından sakıncalı bir davranış olarak da ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla çalışmalarımızda bu gözle de bakmakta fayda var. Evet, aşağıya geldiğimizde şimdi sosyal dışlanma. Bu sosyal dışlanmada artık hani cümle olarak seçecek bir taraf yok çünkü hepsi birbirinden çok önemli. Özellikle bu damgalama, eğer akrabaları arasında aile üyelerinden bir tanesinde hastalık, bulaş teşhis edilmişse bu çocukların hangi sosyoekonomik düzeyde olursa olsun damgalanması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla buna özellikle bakmak ve bu konuda çalışma yapmak, toplumsal mesajları bu çerçevede oluşturmakta fayda var diye sosyal dışlanmayı da çocuk riskleri arasında ele alıyor teknik not. Evet, nasıl gidiyoruz? Şu ana kadar risklere baktık ve bununla ilgili nedenlere baktık. Şimdi çocuk koruma müdahalesine bakacağız. Çocuk koruma müdahalesine bakarken şöyle yapalım. Önemli konulardan bir tanesi, zaten bu teknik notun bir amacı da o. Bireysel çabalar, kurumsal çabaların yanı sıra hem sektörleri hem de disiplinleri bir araya getirmek. Özellikle kamu sektörüyle ilişkiler, kamu sektörüyle birlikte ilerlemek burada çok önemli. Burada şöyle bir şey, sektörler arası ve hükümetle birlikte çalışma derken bu bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenmesi ve bunlara müdahale için çeşitli sektörler arasında yakın koordinasyon dediğimizde bunun bir alt kırılımı var. Şimdi diyor ki not, bu bulaşıcı hastalık salgınlarıyla ilgili. Bunun altında not şunu söylüyor. 3 risk var diyor çok temel olarak bulaşıcı hastalık salgınlarında. Bir düşünelim beraber. Bu 3 temel riskten, öngörülen riskten şu COVID-19 özelinde ülkemizde hangisi daha çok geçerli ya da sizin bulunduğunuz, sizin çalıştığınız bağlamda hangisi daha belirgin? Yine mesaj kısmına yazarsanız pek güzel olur. Bir tanesi enfeksiyona karşı spesifik ya da özel yatkınlıkları vardır diyor çocukların.
Örneğin alerjik astım olan çocuklar, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, pasif sigara içici konumda olan çocuklar, obezite hastası olan çocuklar ve benzeri. Dolayısıyla bu gibi risklere bakarken, COVID-19 özelindeki risklere bakarken bunu bir risk olarak, yani çocukların özel yatkınlığı varsa, ayrıca kırılgan zarar görebilir konumdaysa buna bakmak lazım. Hem evlerde bir de kurum bakımında bu ayrıca önem kazanıyor. Hapishanelerdeki çocuklar, sosyal hizmet kurumlarındaki çocuklar, işte hastanelerdeki çocuklar, her şeye rağmen kurum bakımı altında, biraz evvel söylemiştik, sosyoekoloji modeline göre bu bağların zayıflamasına bağlı olarak bu çocukların, özel yatkınlığı olan çocukların ayrıca bir dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Bir diğer konu, salgınlar koruyucu ortamlarını zayıflatabilir. Ebeveyn veya işte ebeveynlerin kaybı ya da okulların kapalı olması gibi, buna ayrıca işaret etmiş. Bu zaten şu anda geçerli bizim için de. Bir de hastalığın yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler çocuklarla ilgili koruma riskini azaltabilir. Yani biraz evvel de konuştuğumuz gibi izolasyon, karantina dediğimiz zaman çocuklara dönük her türlü ihmal ve istismarın açığa çıkması, rapor edilmesi, takip edilmesi, vaka yönetimi yapılması çok zayıflıyor. Bu açıdan da buna bakmak lazım diyor. Dolayısıyla sektörler arası birlikte çalışma anlamında bu 3 konunun altını da açmış olduk. Bizim açımızdan hangisi geçerli, ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çocuk koruma müdahalesinde sektörler arası neden çalışma önemli? Hepimiz biliyoruz ama teknik not bunu şu 2 başlık altında özetledi. Bir tanesi ihtiyaçların, yani hem çocuklar hem aileler hem bakım verenler bütüncül bir yaklaşımla bunun ele alınması. Bir kere bunu sağlıyor. Bir diğeri de birlikte çalışma anlamında sektörler kafa kafaya verdiğinde gerekli protokoller, standartlar hazırlama ve bunları ortaya koyma ihtiyacı doğar diyor. Ve onları da şu şekilde, şu önceliklerle yapılabilir diye özetliyor. Bir tanesi, takibi gerekebilecek çocuk vakalarını belgelendirmek ve yönlendirmek için gerekli standart ve prosedürler. Sonra geliyoruz, aile içi ayrılıkları ve diğer çocuk koruma risklerini önlemeye, azaltmaya yönelik protokoller. Devam ediyor, hastalıktan kaynaklanabilecek damgalama ve sosyal dışlanmayı azaltma ve salgınla ilgili çocuklara özgü riskler, biraz evvel konuşmuştuk, hakkında açık, koordineli, çocuk dostu toplumsal mesajlar. Dolayısıyla biraz evvel söylediğimiz gibi protokoller, standartlar, standart operasyon prosedürleri sektörler arası çalışmaya kalkışıldığında bunlar doğal olarak kendini belli ediyor. Tabii ki hükümetle birlikte çalışırken Dünya Sağlık Örgütü'nün bu alandaki standartların öngörmüş olduğu çerçevede savunuculuk mekanizmalarının devreye girmesi de gereklidir'in altını çiziyor. Şimdi geliyoruz burada sektörler dedik, farklı sektörler dedik. Peki bu sektörler arası işbirliğinde sektör bazında çocuk koruma açısından neler ön plana çıkıyor? Buna bakacağız. Burada da ben yine size bir bütüncül olarak göstereyim. Burada sağlık ve su sanitasyon, hijyen bölümü var. Arkasından sektör olarak buna bakacağız. Beslenme ve eğitim sektörü. Tamam. Şimdi bunlara bakacağız. Biraz büyütüyorum. Sağlık açısından ne var? Aramızda sağlık sektörüyle ağırlıklı çalışan meslektaşlarımız varsa onların yorum ve görüşlerini almaktan memnuniyet duyarız.
Evet, şimdi zarar görebilir çocukların ve ailelerinin sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimi. Sanıyorum bu aslında bizim ülkemiz için bir şekilde üzerinde durulan, özellikle refüji müdahalesiyle ilgili olarak da üzerinde çalışılan bir konu ve bununla ilgili bizim Sağlık Bakanlığı'nın, kamu hastanelerinin ve kurum ve kuruluşların protokolleri var. Eğer takip çalışmasını yaparsak birlikte, biz yapmayı çok isteriz, orada bir işbirliğimiz olursa, özellikle şu bölümde ve diğer sektörlerde burada öngörülen bunların hangisini biz yapabiliyoruz? Hangisi zaten bizim için olmazsa olmaz, şu anda zaten sistemimizin bir parçası ya da nerelerde boşluklar var konusuna tekrar dönmek isteriz, tekrar bakmak isteriz. Dolayısıyla burada üzerinden gidersek vakit açısından da bakıyorum, tamam. Sağlıkla ilgili neler var diye baktığımızda evet, bu izleme değerlendirme çalışmaları önemli. Bununla ilgili protokollerin kurulması önemli. Bu geçici olarak ayrı düşmüş çocuklar ve ebeveynleri arasında bakım ve güvene dayalı bir düzen kurulması meselesi var mesela. Siz de göz atıyorsanız eğer, tedavi altındaki çocuklara işte psikososyal destek sağlanması meselesi var, önemli. Bu özellikle cinsel istismar, tecavüz gibi konularda bunun görünen bir nokta şu, salgın hastalık neyse ona müdahale konusu çok öncelikli olabiliyor. Bununla ilgili önlemler, işte tedavi kitleri, gerekli malzemeler ağırlıklı olarak kliniklerde bulunabiliyor. Fakat özellikle cinsel istismar ve tecavüzün klinik yönetimi dediğimizde daha önceden gelmiş olan, daha önceki deneyimlerde buralarda boşluklar olduğu görülüyor. Dolayısıyla bunun altını özellikle çiziyor teknik not ki bununla ilgili medikal ve sonrasında tecavüz sonrası ya da cinsel istismar sonrası bakımın sağlanmasına ilişkin malzeme ve psikososyal desteği de tesis etmekte fayda var diye. Evet, aşağıya doğru psikososyal desteğin önemini veriyor. Bir kere notta şu anda tam olarak göremedim ama önemli konulardan bir tanesi de şuydu. Şurası, sağlık çalışanlarına yönelik çocuk güvenliği eğitimleri. Bunun özellikle sorunsuz alanda, yani işte bir şekilde bu günler geçtiğinde ya da hafiften normalize olduğunda, çünkü görünen o ki bir 2-3 yıl birlikte yaşayacağız COVID-19'la, birlikte yaşamayı öğrenene kadar. Dolayısıyla ilk fırsatta diyelim sağlık çalışanlarına yönelik çocuk güvenliği eğitimleri ve çocuklarla karşılaştıkları anda onların sevk sistemi, onlarla ilgili müdahale sistemiyle ilgili özel eğitimler düzenlenmesini ağırlıklı olarak teknik not uyarıyor, bu konuda mesaj veriyor. Ve de özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitim gereği duyan çocuklar için de bu sağlık açısından da buna bakmakta fayda var. Şurada hafifçe bir not gördüm göz attığım kadarıyla. Bunu da buraya eklemekte fayda var. Şu anda eksik gibi gördüm ben de. Tekrar bakılabilir. Su sanitasyon kısmına geçelim şimdi. Özellikle su sanitasyon sektörü COVID-19 dediğimizde ayrılmaz bir parçası. Neredeyse reçete buradan geçiyor gibi görülüyor. Bunu bir öğrenme fırsatı olarak kullanıp, bir de size şunu söylemeliyim. Şimdi sağlık sektörünün yanında, diğerlerinde de vereceğim, atlamayayım. Çocuk koruma standartları 24. Şimdi bu çocuk koruma standartları 24 dediğimizde şöyle bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Evet, demiştim ki başlangıçta çocuk koruma standartları 4 ana başlık altında şekilleniyor.
Şimdi bunlardan ikincisi, yani bu sağlık sektörü ağırlıklı olarak, şuradan bakıyorum, kurumlar arası dördüncü sektör, dördüncü bileşen kurumlar arası ilişkiler altında standart 24'te tanımlanmış durumda. Yani kitaba gittiğinizde sağlık sektöründe çocuk koruma nedir dediğinizde 24. standarda baktığınızda bunu çok ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla bu teknik not aslında oradaki standardın buraya yansımış hali, çok özet şekilde. Hani bir yol haritası olarak elimizde bu var ama kendi sektörünüzde sağlıkla ilgili ve çocuk koruma ve bulaşıcı hastalıklar konusu dediğinizde satır aralarında ve ana mesajlarda bu konuyu göreceksiniz. Dolayısıyla bundan sonraki bölümde de aynen su sanitasyon için standart 26 su sanitasyon ve çocuk koruma başlığı altında geçiyor. Dolayısıyla bunu da orada görmeniz mümkün. Şimdi tekrar devam edeyim. Bir parantez açmış oldum. Su sanitasyon bakımından bunun yerleşmesi, ana mesajların yerleşmesi için ortak çalışmalar yürütün diyor. Ve de özellikle ebeveynler, bakım verenler, öğretmenleri hedef alan işte pratik, uygulanabilir bilgi grafikleri ve paylaşımlar hazırlayın ve salgın öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenli davranışla ilgili çalışmalar yapını özellikle söylüyor. Bir diğer konu yine toplumsal cinsiyet açısından, koruma standartları açısından, genel koruma standartları açısından da hep vurgulanmasında yarar olan bir şey. Su sanitasyonla ilgili alanlarda özellikle emniyet değerlendirmeleri, onu işte yeterli düzenlemelerin yapılıyor olması önemli. Bunun da altını çizelim. Beslenmeye geldiğimizde bu da çok önemli. Bizim ülkemiz için de ayrı bir önemi olan bir konu. Diğer salgın hastalık örneklerini paylaşan meslektaşlarımızla da yaptığımız, onların paylaşımlarında da bu vardı. Beslenme dediğimizde izolasyon ve karantinadan söz ediyorsak, orada genel olarak ailelerin beslenme fırsatı çok ciddi şekilde zarar görüyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi ağırlıklı olarak günlük kazanıp günlük tüketen bir popülasyondan söz ediyorsak eğer ve bir şekilde toplumdaki dengeler, çalışma, iş olanakları kesintiye uğradıysa doğal olarak aileler evlerine yeterli beslenme fırsatlarını yaratamıyor oluyorlar çocukları için, kendileri için. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde beslenme ve akut düzeyde kötü beslenme, yetersiz beslenme, özellikle küçük çocuklar için semptomları, belirtileri ortaya çıkabiliyor. Onun için ailelere, evlere özellikle bu beslenme ihtiyaçlarını değerlendirerek çocuk sayısına, çocuk yaş grubuna göre gıda dağıtımı çok önemli. Gıda dağıtımı konusunda çok ciddi sivil toplum refleksi var. Bunu biliyor olmak güzel. Belediyelerin, kamu kuruluşlarının da çalışmaları var. Evet, bunları da biliyoruz. Ancak bu ne kadarını kapsıyor, ne kadarına yetişebiliyoruz? Bu gerçekten önemli. Özellikle uzun süreli bir izolasyon ve karantina gerektirecek gibi görünen COVID-19'a karşı buna ayrıca dikkat etmekte fayda var. Örneğin Amerika'dan bir örnek, sadece bu örnek iyi bir örnek olduğu için paylaşıyorum. Yoksa hani maksadını aşan hiçbir şeye neden olmak istemem. Amerika'da şu anda evlere kişi sayısına uygun, çocukların yaşına uygun, işte kalori hesabı da yapılmış, günlük alınması gereken kalori hesabı da yapılmış şekilde her gün gıda paketi teslim ediliyor. Ve bunu çok farklı meslektaşlarımızdan, çünkü kendi evlerine de geliyor bu paket,
Bunu teyit etme fırsatı oldu. Boşluklar vardır, hani bu ayrı ama şu anda böyle bir yaklaşım ihtiyaç duyulan bir yaklaşım. Dolayısıyla ciddi şekilde ihtiyacı olan ailelerin belirlenmiş olması ve bu kapsamda da evlere ihtiyacı olan ailelere özellikle gerekli gıda paketlerinin teslim ediliyor olması çok önemli. Eğitim açısından burada gördüğünz gibi ağırlıklı bir alan verilmiş durumda ve yine teknik notu size sanıyorum gönderdik e-postayla, linkle. Oraya da baktığınız zaman eğitim ve çocuk koruma ve bulaşıcı salgın hastalıklar dediğimizde ciddi bir kaynak var elimizde. Onlara bakabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki linkleri şöyle tıkladığınızda onlara ulaşmanız mümkün olabilecek. Ağırlıklı olarak yine öğretmenlerin ve gönüllülerin toplumsal cinsiyetle ilgili bu konuyla ilgili şiddet uygulamalarıyla ilgili risklerin hafifletilmesi, cinsel sömürü ve istismardan korunma, çocuk koruma, güvenli yönlendirme olanakları, fırsatları hakkında bilgilendirilmesi ve bunu besleyen bir sevk sisteminin kurulmuş olması çok önemli. Her ne kadar şu anda okul bağlantıları göreceli olarak tam kesintiye uğramadı ama yine de tabii ki ciddi bir kopukluk var. Ama yine de okullar, öğretmenler şu anda çocuklarla bir şekilde bağlantıda. Zayıf da olsa bu bağ var. Hatta bazı örneklerde yine biraz evvel söylediğim gibi öğretmenlerin inisiyatifine bağlı olarak da çok ciddi olarak bütün öğrencilerini takip eden öğretmen sayısı da hiç az değil. Bunu da duymak çok önemli. Dolayısıyla çocuk koruma açısından da öğretmenlerimizin yine sorunsuz alanda, yine çok kısa bir sürede sorunsuz alana gelemeyeceğiz ama birazcık işler normalize olmaya başladığında öğretmenlerimizin bu konuda bilgilendirilmiş olması çok önemli. Bir parantez, sadece iyi bir örneğimiz olduğu için bunu paylaşıyorum. Örneğin Rengi Derneği'nin okullarda istismar, akran zorbalığı, flört şiddetine özel paydaşlarla birlikte aile çalışma sosyal hizmetlerden katılımcı Suzan Hanım da var aramızda. Onlarla birlikte ve diğer paydaşlarla şimdi uzatmamak için girmiyorum ayrıntısına standart operasyon prosedürü geliştirdik ve 4000 öğretmene, okul müdürüne bunu paylaştık. Şimdi bize bunun yansımaları geliyor. Bu standart operasyon prosedürünü işletmeyle ilgili Rengi Derneği'nden hem rehberlik soran hem fikir soran ciddi bir öğretmen popülasyonu var. Dolayısıyla bu bir örnek, hani bizim bu açıdan kullanabileceğimiz bir örnek diye verdim. İşte söylemek istediğim bu. Sizlerin de diğer sektörlerde ya da bu sektörde paylaşabileceğiniz bu döneme özel örneklerinizi toplayalım istiyoruz. Dolayısıyla tekrar döneceğimiz dediğimiz konu buydu. Evet, eğitim açısından özellikle bu çocuk dostu şikayet mekanizmalarının, geri bildirim mekanizmalarının kullanılıyor olması çok önemli. Yine Hayata Destek Derneği'nin bildiğim çok ciddi bir şekilde bu konuda oluşturulmuş bir sistemi, bir mekanizması var. Dolayısıyla bunların okullara taşınması nasıl olabilir diye bakmakta yarar var. Evet, buradan bu konuyu yani ne yaptık biz şimdi şu ana kadar? Şöyle geliyorum. Çocuk koruma risklerine baktık, değil mi? Risklerin nedenlerine baktık. Sonrasında çocuk koruma müdahalesinde sektörler arası işbirliğine baktık. Sağlık, su sanitasyon, beslenme ve eğitim konusuna baktık. Evet, buradan doğru ne yapacağız? Çocuk korumaya özgü programlara bakacağız şimdi. Hani demiştik ya, bu teknik not 2 bölümden oluşuyor. Bir tanesi çocuklara özgü COVID-19'da çıkabilecek riskler. Bir diğeri de bu
çocuk koruma minimum standartlarına ve bulaşıcı hastalıklarda çocukların korunmasına özel bilgi notuna dayanarak hazırlanmış olan programlar neler olabilir? Yine genel çerçevede örneklendirme ev ödevi bize kalmak üzere. Şimdi bu programlara bakabileceğiz. Dolayısıyla yine sizin için şurada sarılamamın nedeni buydu. Çocuk koruma minimum standartları, evet. Bulaşıcı hastalık salgınları sırasında çocukların korunması standartları ya da belgesi, oradaki ana konular, evet. Bir kere onları göreceğiz, bakacağız, çalışacağız, sindireceğiz, programlarımıza yansıtacağız. Tamamlayıcı ne olabilir dediğimizde burada birkaç örnek paylaşma şansı oldu teknik notun. Şimdi burada da öncelikli çocuk koruma eylemleri dediğimiz zaman onları da şöyle bakıyorum 5 başlık altında verdik. 5 başlık neler? Çocukların şöyle yapıyorum. Çocukların iyi olma haline yönelik bireysel grup aktiviteleri. Burası sanıyorum sizin de pratik olarak kullanabileceğiniz bir bölüm olacak. Şimdi geleceğim ona. Aile ortamının ve bakım verenlerin güçlenmesine dönük çalışmalar, toplum düzeyindeki yaklaşımlar, vaka yönetimi ve alternatif bakım. Şimdi siz burada 2 tanesini görüyorsunuz. Birazdan aşağıya doğru devam edeceğiz. Öncelikli çocuk koruma eylemleri dediğimizde bir kere hazırlık eylemleri ve müdahale eylemleri. Çocukların iyi olma haline yönelik bireysel ve grup aktiviteleri, bu çocuk koruma risklerinden ikinci bölüme giriyor. Yani standartlar kitabında demiştik ki 4 tane bileşen var. Bunlardan ikincisi çocuk koruma riskleri. Çocuk koruma riskleri içinde de ruh sağlığı ve psikososyal destek. Bu bölümün dayandığı standartlardan. Bir diğeri de üçüncü bileşen uygun çocuk stratejileri, uygun strateji geliştirme. Bunun da altında 15. bileşen çocukların iyi olma hali için grup aktiviteleri. Dolayısıyla standartlar kitabına gittiğinizde 10. ve 15. standartlar size bununla ilgili standardın tanımı, anahtar notlar ve rehber notları sağlıyor olacak. Bu arada bir parantez açayım. Belki bunu başlangıçta söylesem daha iyiydi. Çocuk koruma standartları, hani kitabı paylaşmıştım ya sizinle başlangıçta görselini. Çocuk koruma standartlarının tanıtımıyla ilgili, ona aşina olmayla ilgili eğer bir ihtiyaç varsa bununla ilgili ayrı bir webinarda yapabiliriz. Ya da kurumunuzda eğer geniş kapsamlı, çok çalışanlı bir kurum ise hem eğitim hem çocuk koruma alanında çalışan arkadaşlarımıza bununla ilgili ayrı bir webinar, yani hem kurum düzeyinde hem de toplu olarak çocuk koruma minimum standartlar kitabının tanıtılmasıyla ilgili bir webinar yapabiliriz. Tekrar devam ediyorum. Çocukların iyi olma haline dönük bireysel grup aktiviteleri dedik. Sonrasında aile ortamının ve bakım verilen ortamların güçlenmesine dönük. Bu da standart 16, uygun stratejiler geliştirme başlığı altında standart 16'da adı üstünde hem ailelerde ebeveynlerin, bakım verenlerin ve kurum bakımında, kurum bakımı veren kişilerin genel olarak güçlenmesine dönük bir standartlar serisi sunuyor. Sonraki bölüm, burada zamanımız bayağı ilerlemiş, zaten son bölümdeyiz. Sonraki bölüm toplum düzeyindeki yaklaşımlar. Yine standart 17, standart 17'de uygun stratejiler geliştirme başlığı altında toplum seviyesindeki yaklaşımları veriyor.
Dolayısıyla burada da neler dikkate alınmalı onunla ilgili paylaşımları görüyoruz. Vaka yönetimi. Vaka yönetimi biliyorum pek çok kuruluş çok ayrıntılı vaka yönetimi yapıyor. Bununla ilgili standartta uygun stratejiler geliştirme başlığı altında vaka yönetimi tamamen case management diye geçen standart 18. Dolayısıyla çocuk koruma, COVID ve bulaşıcı hastalıkların müdahale özelinde standart 18'e vaka yönetimi açısından bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu kapsamda biz genel olarak ilgili şöyle yapıyorum. Çocuk korumaya özel ilgili programları bir gözden geçirmiş olduk. Ve böylelikle de dokümanın sonuna geldik. Bir de alternatif bakım var. Evet, 5. olarak alternatif bakım var. Alternatif bakımda da özel olarak bu ailesinden ayrı düşmüş çocuklara alternatif bakım hizmetleri ile ilgili ciddi bir standart çalışması yapıldı ve bu çocuk koruma standartları kitabında yeni bir bölüm bu. Daha önceki standartlar arasına yedirilmişti önceki versiyonda. Fakat bu kitapta yeni bir bölüm olarak çalışıldı. Dolayısıyla bununla ilgili de alternatif bakım, kurum bakımı, akrabalar yanında bakım, çocukların yeniden yerleştirilmeleri bunun ana konusu. Buradaki neler yapılabilir de burada veriyor bu başlık altında. Şimdi kaynaklar, doküman elinize geçtiğinde bu kaynakları özel olarak bakmanızı öneriyorum. Çünkü 3 kaynağa dayalı ama bu 3 kaynak da bir buzdağı gibi. Özellikle şuradaki linklere tıkladığınızda çok ciddi bir kaynak serisine karşılık geleceksiniz. Dolayısıyla eğer bu alt alta olan kaynakları önceliklendirmek, kendi sektörünüzle ilgili hangi kaynak sizin işinize daha çok yarar, buna bakmak isterseniz eğer, benimle bağlantı kurmaktan çekinmeyin. Çünkü bu çalışmalar sırasında bu kaynaklarla çok haşır neşir olduk. Ve de kaynakların önceliklendirilmesi, bu kaynak listelerinin hazırlanması konusunda pek çoğunu gözden geçirme fırsatımız oldu. Dolayısıyla hangi sektördeyseniz onunla ilgili kaynaklara bir an önce, hele ki bu acil ve sıkışık dönemde zaman kaybetmeden bir şekilde haberleşmek isterseniz memnuniyetle o konuda destek olabiliriz. Diyerek ben sözü aslında burada İdil'e bir devretmek istiyorum. Ne durumdayız İdil? Zeynep, evet. Selam, evet. Güzel zamanlama açısından gayet iyi geldik, iyi bir noktadayız. Şimdi şöyle yapalım. Hem aslında bazı sorular geldi ama birazcık hani konumuzun dışında da gelen sorular var. Ben soruların yazılmasına imkan tanımak adına 1-2 dakikalık duyurularımı arada geçmek isterim. Az önce Zeynep'in söylediği gibi bu teknik notu biz web sitemizde paylaşıyor olacağız ve aynen size bugün gelen e-postada olduğu gibi yine bir e-posta ile de hangi uzantıdan ulaşabileceğinizi duyuruyor olacağız. Şimdi bir değerlendirme formumuz var. 5 sorudan oluşuyor. Bunu birazdan ekrana getireceğim. Onun öncesinde hem YouTube'dan hem de Instagram'dan gelen ve daha önce de gelmiş olan Nirengi Derneği'ne nasıl destek olabiliriz sorusuna cevaben hazırladığımız çok ufak bir slide var. Ben bir onu da ekrana yansıtmak istiyorum. Bir yandan sorularınızı yazarsanız ona da geçebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi 3 başlığımız var. Zaten bugün aslında sivil toplumla çok iç içeyiz. Onun için hani kimse için bu ekrana yansıyanlar sürpriz olmayacaktır. Ancak Zeynep'in de söylediği gibi biz COVID-19 başlangıcından itibaren ofis ortamında yapmayı hedeflediğimiz çalışmaları online'a taşıdık. Ve de bu çerçevede Nirengi Akademi sohbetlerini herkesle bir buluşturmaya çalışıyoruz. Hem çocuklar konusunu hem ruh sağlığı konusunu ele aldık. Hem psikosomatik deneyimleme konusunu Zeynep'in dediği gibi ele aldık. Halk sağlığı konusunu ele aldık ve bugün de teknik bir notla karşınızdayız. Bu çalışmaların ışığında
Sizlerin aklında şekillenen muhakkak ki zaten gönüllülük alanları vardır. Her zaman için her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi hem uzmanlığınızı sunmanızdan çok büyük memnuniyet duyarız, hem de amatör olarak zamanınız ölçüsünde eğer katkı vermek isterseniz buna her zaman açığız. Bağış zaten hepinizin yine bildiği gibi sivil toplumun olmazsa olmaz bir parçası. Bizim açımızdan da bağışlar oldukça önemli. Bir diğer noktada çalıştığınız şirket veya aracılık edebileceğiniz bir şirket aracılığıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapılması konusunda işbirliği yapabiliriz. Bu üç konudan ben bahsetmiş olayım. Şimdi değerlendirme formunu ekrana getireceğim. Bu form yaklaşık bir 2 dakika kadar ekranda kalacak ve ardından da sorulara geçiyor olacağız. İdil, şöyle bir şey yapalım mı sorular sırasında YouTube kayıtlarında geçmesi açısından sen soruyu okusan ben yanıtını versem olur mu? Tabii, elbette olur, elbette Tamam, olur. öyle yapalım. Evet, yarı katılımcımız gibi bir doldurum oranı var. Bir yandan ekranda kalsın değerlendirme formu. Ben yukarıdan başlayarak şöyle bir sorulara tekrar göz atıyorum. Dokümanın linki Fatma Hanım
bizden önce paylaşmış. Çok teşekkürler. Evet, sorulardan bir tanesi bu süre içerisinde, yani COVID-19 sürecinde çocuk koruma vakalarına dair sayısal bir veri var mı şeklinde, veya böyle bir veri yoksa etki analizi veya benzeri çalışmalar mevcut mu diye bir sorumuz var. Bu doğrudan bize değil, aslında katılımcılarımıza da gelmiş. Peki. Şimdi yine bu teknik notun da vermek istediği ve özellikle tetiklemek istediği bir çalışma bu. Veriye dayalı olarak bir şekilde yapılan çalışmaların harmanlanması ve dokümante edilmesi çok önemli. Çünkü size söylemiştim ki başlangıçta bu teknik not hazırlanırken işte Ebola, SARS, MERS, domuz gribi gibi olan dönemlerdeki çalışmalar da süzüldü. Onlar veriye dayalı ve bize, yani COVID-19'a nasıl uyarlarız konusunda çok zorlanıldı. Dolayısıyla bu çok önemli, katılımcımızın adı Halil Bey mi? Evet. Çok önemli bir tespit. Dolayısıyla hep Helin beraber... Hanım, pardon Zeynep'ciğim, Helin Hanım. Helin Hanım, tamam. Helin Eren, tamam. Evet. Dolayısıyla hep beraber bunu nasıl sayıya dökeriz, nasıl çalışabiliriz? Özellikle kamu kurumlarının buradaki öncülüğü, izin ve işte çalışma alanı açma konusunda onların da tabii kendi protokolleri çerçevesinde önemli olacak. Dolayısıyla şu anda bizde bir sayı yok, ancak bunun yapılması için de bunun gerekliliğini de vurgulamış olalım. Evet. Güzel. Aslında burada bir yazışma olmuş ama ben burayı zaten kendi içinde cevaplanmış. O nedenle şu diğer soruya geçeceğim. Az önce bahsederken iyi örneklerden, çocuk koruma ile ilgili olarak Hayata Destek Derneği'nin örneğinden söz etmiştin, çocuk koruma ile ilgili. Bununla ilgili, bu mekanizma ile ilgili bilgi verebilir misiniz sorusu gelmiş. Aslında bunu yönlendirmek adına Gülşah Hanım yazmış kendisi. Pardon, Güllü Hanım yazmış. İsimler oldukça küçük olduğu için biraz zor görülüyor. Tamam, evet, yani adres çok belli. Dolayısıyla Evet, yani efendim, web sitesinden, kendilerinin Hayata Destek Derneği'nin web sitesinden ulaşmak aslında mümkün. bir Onlar. de çocuk koruma çalışma grubunda güzel bir sunum yapılmıştı. Hani çok ciddi olarak o bilgiyi paylaşma konusunda da çok güzel bir hazırlıkları var. Oraya yönlendirebiliriz memnuniyetle. Peki. Tamam. Şu an ben başka soru görmüyorum. Şurada ben özel eğitim, aslında sorudan çok yorumları da okuyabiliriz. Oraya da birkaç gönderme yapabiliriz. Çünkü orada biraz deneyimimiz de var. Rica etsem. Tamam. Yine Gülşah Hanım'dan geliyor. Hemen oradan devam edeyim. O zaman kendisinin yorumunu okuyayım. Hı hı. Özel çocuklarımız özellikle evde kalmakta çok sıkıntı çekmekteler. Aslında parklar serbest ama bilgimiz mevcut ki bu çocuklar haftada en az 3 gün spor merkezleri, rehabilitasyon merkezlerinde oldukça ilerleme kaydetmişlerdi. Her şey bu 2 ayda geriledi. İlerleme kaydeden çocuklar eskisinden daha kötü hale gelmeye başladı. Ki aileler için de eli avuca sığmayan bu çocuklar bakım evleri inanılmaz yıprattı. Bakım verenleri. Bakım Bakım veren, veren. pardon, bakım verenlerimiz yıprattı. Ee, Devam ediyor. Yalnız sıkıntımız şu ki evet ücretsiz, fakat kimliği olmayan mülteciler, ki bu kimlik durumları zaten pandemi öncesi durdurulmuş idi maalesef. Şu an ücretli muayene için ücretleri olmadığı için büyük risk oluşturmaktalar. Çünkü şüphelenseler dahi para vermemek için gitmeyecek ve salgının artmasına sebep olacaktır. Bu dönemde sağlıkta kimliksizlere de bakılması gerekmez miydi diye bir yorumda bulunmuş. Peki. Dilem Hanım, özel eğitim gören çocuklara yönelik rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu eğitimler uzaktan sadece bazı öğretmenlerin inisiyatifiyle devam etmekte demiş. Hı hı. Ee,
Evet, yine Gülşah Hanım teşekkür ederim. Aynen maalesef aslında eminim yapılacaktır ama şu an için riskli durumlardan bahsetmek istedim. Öğretmenler de çok azı becerebiliyor maalesef. Online ve genelde özel kuruluşlar maddi kaygı öğrenciyi kaybetmediği sebeplerden dolayı Evet, evet. denmiş. Peki. Ve teşekkürler var. Biz de çok teşekkür edelim. Zaten süremizi de aştık. O zaman ben şu an şeyi kapatayım, değerlendirmeyi kapatarak şöyle geçmiş olayım. Hı hı. Teşekkürler Zeynep. Çok güzel bir çağrıda da bulundun. Bunun daha derinlemesine ele alınması ile ilgili bizimle bağlantı kurulabileceği ile ilgili. Zaten artık hani biliniyor info@nirengiderneği.org adresinden veya Instagram hesabımızdan bize her zaman için ulaşmanız mümkün. Bu anlamda bir talebiniz olduğunda da seve seve değerlendirmek isteriz elbette. Bir de Katılım için tekrar bir hatırlatma yapalım. Özellikle bu notun uygulanmasıyla ilgili hep beraber ilerleyebilmek için size belki bir online bir mesaj göndeririz. Onun doldurulması ve tekrar dönmesi konusunda. Zaten orada da soracağız. Hani sizinle bir telefon görüşmesi yapmak isteriz. Kurumunuzdaki uygulamalar, teknik notun geliştirilmesi ve globalde raporlanması için. Ben de bir kere daha bunu hatırlatmış olayım. pek güzel, çok iyi oldu. Tekrar teşekkür ederim bize bu bilgileri aktardığın için. Eminim faydalı oldu zaten. Geri bildirimleri de alıyoruz bir yandan, teşekkürleri de alıyoruz. Bütün katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Yoğun katılımlı bir program ilerlettik bugün. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yayın YouTube'da kalmaya devam edecek. Daha sonrası için oradan da tekrar izlemeniz mümkün olacak. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiler. Teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.